Selam millet, nasılsınız? Bugün Mantis hakkında konuşacağız ama X değil. Bugün konuşacağımız ürünler X3 ve X10. Şimdi Mantis X3 ve X10'a geçmeden önce hızlıca Mantis X'in normalde nasıl göründüğüyle ilgili birazcık bilgi verelim sizlere. Hemen Mantis X'in, yani şu anda satışta olan ürünün kutusunu hızlıca açıyorum. Size de siparişiniz esnasında bu şekilde gelecek. Çünkü kıyaslama yapmam için kutunun içerisindeki cihaza ihtiyacım var. Bildiğiniz üzere Mantis X bu. Peki Mantis X3 ile X10'un Mantis'ten ne gibi farkı var? Şimdi gelin birazcık bunlardan bahsedelim. Hemen ben hızlıca X3'ün de kutusunu açayım. Kutuyu açarken de birazcık bilgi vereyim size. Mantis X3 aslında X'ten teknolojik olarak hiçbir farkı olmayan ama fiziksel olarak ciddi anlamda farklı olan yeni Mantis'in ürünü. Mantis X3'te Mantis X'teki gibi her ölçüm aslında birebir aynı. Ama kutuyu açar açmaz karşınıza çıkacak olan ürün bambaşka bir ürün çıkıyor. Neredeyse yarı boyutunda olmasına rağmen 2 katından fazla bir pil ömrü var. Ve üzerinde hızlı bağlantı aparatı mevcut. Hemen şuradan bir Joy ikili, yine de içinde mermi olup olmadığından emin olalım. Hemen Mr. Dummy'ye tetik düşürüyorum. Emniyette. Şu anda X'i takmak için bana lazım olan şey ne? Bir tornavida lazım. Onun için ekstra bir aparat gerekli diyebiliriz. Mantis X'i silahımıza monte etmek için yanında bir tane vida var. Bu vidayı gevşetiyorum. Tamamen çıkartmama gerek yok çünkü bu kenara doğru esneyebilen bir cihaz. Getirip silahımın altına taktığımda yine tornavidayla bunu monte etmem gerekiyor silahıma. Gördüğünüz üzere Mantis X silah bu şekilde takılıyordu. Aradaki ölçüyü şöyle bir aklınızda tutarsanız, şimdi X3'ü silahınıza nasıl takıyorsunuz? Birazcık da bunlardan bahsedelim. X3'te boyutunun küçük, bataryasının büyük olmasına rağmen bence daha iyi bir yenilik şu: silahınıza monte ederken yapmanız gereken tek şey üzerinde bulunan, şöyle göstereyim, üzerinde bulunan hızlı bağlantı pimini geri çekip Mantis'i raya sürmek. Mantis X ile Mantis X3 aynı uygulamayı kullanıyor. Tamamen bütün teknik özellikleri, verdiği datalar, verdiği analizler Mantis X ile aynı. Donanımsal değil, fiziksel yenilikler mevcut X3'te. Bu daha küçük, daha kompakt, kılıflarda daha rahat kullanabileceğiniz, daha uzun pil ömürlü bir Mantis olmuş. Kutu içeriğinde de yine Mantis X'teki gibi bir adet micro USB şarj aleti ve etiketi çıkıyor. Mantis X3 de bu şekilde şurada dursun. Gelelim Mantis'in Pro versiyonuna, Mantis X10 Elite modeline. X10 Elite'de de aslında fiziksel olarak yeniliklerin yanında uygulama olarak da çok büyük yenilikler barındırıyor. Bunun içinde daha öncesinde Mantis X'te aslında çok fazla istenen, özellikle Türkiye pazarında en fazla kullandığımız silahlar olan shotgunlar için yeni bir uygulama var. App Store'da indirilebiliyor ücretsiz olarak. X10'u kutu açılımında zaten daha açar açmaz içerisindeki yenilikleri otomatikman fark edeceksiniz. İçerisinden yine Mantis'in X10'un kendisi çıkıyor. Fiziksel olarak X3 ile tamamen birebir aynı. Yanında sadece küçük çentiklerle X10 Elite olduğunu ayırt edebileceğiniz bir tasarıma gidilmiş. Onun haricinde bağlantı şekli aynı X3'teki gibi ve kutunun içerisinden shotgunlara, süperpozelere, trap skitlerde kullanabilmeniz için bir bağlantı aparatı çıkıyor. Bu bağlantı aparatını namluya, isterseniz süperpoze, isterseniz yarı otomatik av tüfeğine namlu kısmına takabiliyorsunuz. Tam oturması için de yine X10'un içerisinden 4 farklı kalınlıkta silikon çıkıyor. Bunları iç kısmına taktığınızda namlunun üzerine çok rahat bir şekilde oturtabileceksiniz. Benim Ata'nın süperpozesinin üzerine bunu daha önceki kendim için kullandığım cihazı taktım. Bunu yine aynı şekilde X10'u getirip aksesuar rayına sürdüğünüz takdirde cihaz
shotgunların üzerinde namlu kısmında takılabiliyor. Bu size ne gibi bir avantaj sağlıyor? Trap skid atışlarında kaldırdınız, takip ettiniz ve bu takibin analizine kadar Trap Skid'de size bunun bilgisini veriyor Mantis X10. Fiziksel hiçbir farklılık yok ama teknolojik olarak çok fazla yeniliği içinde barındırıyor. Hemen kutu açılımını bitirelim. Yine aynı şekilde micro USB, siz tüfeklerin üzerine namluya bağlayabilmeniz için de bağlantı aparatları çıkıyor. Şimdi X10'un yeniliklerinden şöyle bahsedeyim size. Telefonun ekranında 2 tane Mantis uygulaması var. Mantis X3'ü açıyorum, bağlana tıklıyorum. Bağlanıyor, bağlandı. Zaten ülkemizde X ile beraber tamamen Türkçeleştirdiğimiz uygulamadaki eğitimleri burada sırasıyla görebiliyoruz. Bu eğitimler X'teki ile X3'ün arasında hiçbir fark yok. Algoritma olarak da yani bize vermiş olduğu datalarda da hiçbir fark yok. Buradaki uygulamalarda birinci sırada FBI yeterlilik, alıştırmayı aç, atış zamanlayıcısı, Mantis değerlendirme testi, zaman kıyaslaması olarak devam ederken şimdi Mantis X3'ü kapatıyorum. Mantis X10'u açıyorum. X10'la uygulamaya başlattığımızda en üstte X10 Elite olarak 2 tane daha data çıkıyor. Bu datalardan bir tanesi kılıftan çekiş ve bunun analizi. Kaç saniyede kılıftan çektik. Bir diğeri de gerçek mühimmatla sadece ölçebildiğimiz, başka türlüsü çok da mantıklı olmazdı. Recoil meter, geri tepmeyi, şahlanmayı ne kadar düzeyde yapıyoruz, ne kadar şahlanıyor. Bunların datasını veren bize bir sistem. Şimdi burada ben holster draw'u bir aktif edeyim. Bunun için de müsaadenizle ayağa kalkıyorum. Evet. Şimdi kılıfımı taktım. Buradan start dediğim zaman bana diyecek ki holster the firearm. Yani silahını kılıfa koy. Şimdi hepiniz dikkat edin. Silahımı kılıfa koyduğum zaman Mantis X bana dedi ki kılıfta. Bekle diyor. Sinyalle beraber çekip atış edeceğim. Çektim. 1.5. Kaç saniyede kıyı çektim, kaç saniyede ateşledim. Yeniden kılıfla diyor. Yeniden kılıfladım. Holster diyor. Scramble. Türkçe okuduğu için bu şekilde söylüyor ama çektim. 2.0. Kaç saniyede çektim, kaç saniyede ateşlediğim kadar bütün antrenmanı sesli olarak ve görsel olarak bana söylüyor. Scramble. Kılıflandı, bekledim. 1.1. 1 saniyede. Bir de çekip doğrultu atış yapmayı deneyelim. Scramble. 1.7. Bakın. Şimdi bu uygulamanın üzerindeki şu analizleri bir değerlendirelim. Aslında ne kadar değerli analizler olduğunu bunları açıkladığımda daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Ortalama zamanlarımı bana gösteriyor. Bu nedir? Silahımı kaç saniyede kavradım? Yani bip sesini duydum. Sadece elimin buradan silaha gidişimde kaç saniyedeydim? Kaç saniyesinde buradan aldım, çevirdim ve kaçıncı saniyede tetiği çektim? Bunların hepsini tek tek ölçüp bize en sonunda toplam zamanı veriyor. Bu çok değerli bir ölçüm. Bu işi iyi bilenler de bana hak verecektir diye düşünüyorum. Hemen bir yan ekrana geçtiğimizde de 8 atışın tamamında silahımı kılıftan çektiğimde nasıl bir hat izlediğimi tek tek görebiliyorum. Onun yanında da recoil meter. Bunun içine gelin bir poligona gidelim. Canlı bir mühimmatla silah nasıl şahlanıyor, silahın şahlanmasıyla ilgili datalar neler, bunları ölçelim. Hadi gidiyoruz. Evet, geldim. Işınlandık. Neredeyiz? Poligon Arena'ya geldim yine. Cem Hoca ile kapışma videomuz var. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Yani hala izlemediyseniz zaten ayıp. Nedense de çok az izlendi o video. Ne oluyor yani? Hayır, ne oluyor yani? Evet, şimdi gelelim Mantis uygulamasında ofiste gösteremediğimiz ve gerçek mühimmat isteyen bir silah recoil meter. Ne kadar şahlanıyor? Bunun içinde tamam oğlum biz de zaten ateşli silahla yapacağız. Gerçek mühimmata geç diyor. Recoil meter. Nasıl ölçüyor? Canik Combat. Bu kulaklığım da yok. Evet, bir ben kulaklık de alayım ya. Allah'tan onu hissettim yani. Evet ben de dedim ki Cem hocam bana takar mısın?
Dur sana torpilli takayım ben. Al Bana- sen tut şunu bir. Bu torpilli Hocam tam arkamda durma. Lütfen Heh, sıkıntı yok. Mesafe teşekkür koydum araya, ederim. sıkıntı yok. Evet. Yani şurada slow motion'da olması Haydi adına şu bismillah. mesafeden atalım. Özellikle boş kovanı bana atmak için. Evet. Bakalım nasıl bir data veriyormuş bize. Dataya bak. Namlunun kalkış açısı Evet. 18 derece 86. En düşüğü üçüncüymüş. Evet. Üçüncü atışta sadece 5 derece kaldırmışım. Geri tepme açısı, namlu kalkış, ilerleme süresi yandaki ekranda ne veriyor? Şahlanma olayını canlı olarak görebiliyoruz. Bunu da hızlıca göstermek adına bir de o ekranda kayıt anında size tek bir tane atayım. Çok sağ ol hocam, çok düşüncelisin. Evet, burada da canlı olarak görebiliyoruz. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Hadi bu videonun içine koyalım. Herkesin çok fazla sorduğu, Türkiye'de de son zamanlarda en popüler 2 tane silah var biliyorsun. Yani satış rakamlarından bunu söylüyorum. Veyahut da bize gelen yorumlardan bunu söylüyorum. Veyahut da bizim için popüler diyelim. Hadi öyle diyelim. Çünkü insanların görüşünü de etkilemek çok istemiyorum. Ne bunlar? 2 tane polimer gövdeli silah. Bir tanesi SAR-9, bir tanesi Canik Combat. İstiyorsan bu geri tepme ölçüsünü her ikisiyle de test edelim. Hangisine daha fazla namlu şahlanıyor? Tabii bunda şöyle bir faktör var. Nedir? Ben kombatla atıp Cem Hoca SAR-9'la atarsa bu farklılık gösterir. Her ikisinde de ikimiz üçer mermi atalım. Çünkü benim tutuşum, benim duruşum, benim kavramamla seninki farklı olacak. Kendi görüşümüz değil, sistemin bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda size göstereceğim. 3 tane SAR-9'a, 3 tane de Canik Combat'a. Aralarında birkaç saniye bekleyeceğim. Yani seri atış yapmayacağım. Olabildiğince her ikisini de kendime göre en iyi tutuş, en iyi kavrayışla yapacağım. Daha demin Combat'la attım. Hadi ilk bu sefer SAR-9'la atayım. Evet. Kayıtta, kayıtta, kayıtta. Burada da bir slow motion görebilmeniz için. Ama bu neden SAR-9? Baştan bak. Bir dakika, bu neden Sonra böyle oldu? diyorlar ki yanlı mısın? Hazırsak SAR-9. Bu birinci atış. İkinci atış. Bu ikinci atış. Bir tane daha, hadi 3 dedik, 3 dedik. Bunu da Malcanın yongası da şu mermiyi de alayım ben şuradan. evet, bu da üçüncü atışım. Daha gideceğim mi? Kameraya görünsün de yapıyorum ya. Bu da üçüncü atışım. Evet. Şimdi Mantis X'i, silahımız boş. Combat'a takıyoruz arkadaşlar. Ve start diyoruz. Mantis X Combat atışı. Dur. İstatistikler bunlar. Siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. Daha resetleyelim. Bu Cem Hoca'nın atışları. Biraz daha yavaş. Evet. Bu SAR-9'un ilk 3 atış ölçümü. Bunu zaten yanda ekrana koyuyorum. Önemli olan ölümcül hatalar yapmayalım. Her profesyonel atıcı 3 yılda bir bu ölümcül hataları bir seferde olsa yapıyormuş, biliyor musun? Ben çadırda patlatmıştım. Yok, ben 2 hafta önce savdım onu. Ben ben çadırda değil evde patlattım dostum ya. Yani. Evet, Canik Combat Cem Hoca atabilirsin. Dur.
Evet. Cem Hoca'nın atışlarını da Canik Combat'ı da yan tarafa koyuyorum. Böylelikle bu iki silahın iki atıcı tarafından ne kadar geziyor, ne kadar gezmiyoru görebilirsiniz. Bununla ilgili de şahlanmasını merak ettiğiniz silahlar, markalar varsa, tüfekler dahil bunları sizin için test edebiliriz. Aşağı yorum olarak bekliyoruz. Mantis hakkında da ilk son Türkiye tahminimiz 2020 yılının başlarında ilk çeyreğinde falan gelecek. Evet. Mantis X yani videonun başında görmüş olduğunuz ürünü satın almak isterseniz de aşağıdaki linki kullanarak satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. You gotta love it.